How is it now, Ishim? It's okay. Yeah, it's now Okay. good. Okay. Yeah. So we're going to spend the first most of the class just talking about mindfulness, understanding what mindfulness is. Dersin çoğunluğunda mindfulness'ın ne olduğunu konuşacağız, onu anlamaya çalışacağız. Also connecting the mindfulness practice to the movement practices, which you're doing with Zeynep and with other teachers on this platform. Ve Zeynep'le ve platformdaki diğer hocalarla yaptığınız hareket pratikleriyle mindfulness'ı birleştirmek üzere konuşacağız. And we will finish the class with a meditation on the this 5-stage breath meditation, which Zeynep teaches also. Ve dersi de Zeynep'in de öğrettiği 5 aşamalı nefes farkındalığı meditasyonuyla bitireceğiz. And also we will have a break somewhere in the middle. Ve arada bir yerde bir arada vereceğiz. So just to thank you, Ishim, for translating. Çok teşekkürler. Rica ederim. Okay. So, we're going, I think the first thing to do is to discuss, what is mindfulness? Sanırım yapmamız gereken ilk şey mindfulness nedir? Onu bir konuşmak. And there's lots of, first of all, I think it's important to say it's a very old tradition. Öncelikle şunu söylemek önemli diye düşünüyorum. Çok eski bir gelenek mindfulness. It's most associated with the Buddhist tradition and the teachings of the Buddha. En çok Budist gelenekle ve Buda'nın öğretileriyle birlikte anılan bir konu. And the Buddha he lived 2,500 years ago in sort of northwest India. Buda 2500 yıl önce Kuzeybatı Hindistan civarında yaşamış bir tarihsel figür. And he taught mindfulness as a way of becoming awakened or enlightened. You're probably familiar with some of these terms. Belki zaten bildiğiniz kelimeler bunlar. Bu mindfulness öğretisini Buda uyanmakla ilgili bir öğreti olarak hep öğretmiş. So the Buddha was teaching the historical Buddha. So there's a lot of the historians generally agree that there was probably a historical figure that we now call the Buddha. Tarihçiler şu konuda hemfikir ki geçmişte gerçekten yaşamış tarihsel bir kişi var Buda olarak. Okay, and this historical figure was teaching mindfulness to help people to work with suffering. Ve ızdırapla ilgili çalışmak üzere mindfulness öğretmiş bu Buda denen kişi insanlara. Okay, so he was trying to understand what causes suffering in people's lives. İnsanların yaşamındaki ızdırabın nedeninin ne olduğunu araştırmış. And how they could become, how a person, how you or me or your mother or your father, how we could become free from suffering. Ve insanlar, siz, ben, anneniz, babanız, bu ızdıraptan nasıl kurtulabiliriz? Bunun üzerine çalışmış. One of the quotes that you often hear sort of reference to the Buddha is, I teach only one thing, the end of suffering. Ve hep Buda'ya atfedilen bir alıntı söz vardır. Belki siz de duymuşsunuzdur. Şöyle der. Sadece tek bir şey öğretiyorum. ızdırabı sonlandırmayı öğretiyorum. So he's not teaching people how to be happy all the time. İnsanlara sürekli nasıl mutlu olunur onu öğretmiyor. How to be right all the time. Hep doğru nasıl olunur onu öğretmiyor. How to be kind all the time. Hep kibar nasıl olunur onu öğretmiyor. He's not teaching that. Bunları öğretmiyor. He is teaching something very specific. Çok spesifik bir şey öğretiyor.
how to be free from suffering. ızdıraptan nasıl özgür olunur? Okay, in order to understand this teaching, we have to be able to distinguish pain versus suffering. Bu öğretiyi anlayabilmemiz için acı ve ızdırap arasındaki farkı net olarak görebilmemiz gerek. Okay, so the Buddha, one of the things that he realized through meditation is that there is a qualitative difference between the experience of pain and the experience of suffering. Meditasyonlarıyla bu da şunu fark etmiş. Acı ve ızdırap arasında gerçekten çok özellikleri birbirinden çok farklı. And understanding this difference is very important for each of our lives. Ve bu farkı anlayabilmek hepimizin hayatı için çok önemli bir anlam taşıyor. So at the moment, there are 157 people here. Şu an burada 157 kişiyiz. Each of us will have our experience of pain in this life. Hepimizin bu hayatta bir takım acı deneyimleri olacak. Some of us will experience more pain, some of us less pain. Bazılarımız daha az acı deneyimleyecek, bazılarımız daha fazla. Some of us have had very painful childhoods, Bazılarımızın çok acı dolu çocuklukları olmuş olabilir. very traumatic childhoods. Çok travmatik çocukluk dönemlerimiz. Some of us were very lucky and we had wonderful childhoods. Bazıları da çok şanslıydı ve çok güzel bir çocukluk yaşadı. Some of us grew up with alcoholic or drug addicted parents. Bazıları alkolik ya da uyuşturucu bağımlısı anne babayla büyüdü. Some of us grew up with a lot of bullying and fighting and screaming in our family homes. Bazılarımız çok zorbalık, çok bağırış, çağrış, kavga içinde bir ailede büyüdü. Some of us experienced earthquakes, Bazılarımız deprem yaşadı. or some of us experienced, criminality. Bazılarımız suça maruz kaldılar. Some of us have had children who died or that were sick. Bazılarımızın çocukları öldü ya da hastalandı. Or we weren't able to have children. Ya da çocuk sahibi olamadık. Or we had brothers and sisters who got sick and died. And some of us have experienced all of these things. Kimisinin abisi, ablası, kardeşi hastalandı ve belki öldü. Bazılarımız bütün bunları yaşadık. In our lives, it is inevitable that we will experience pain and loss and difficulty. Yaşam içinde acı, kayıp, zorluk yaşamamak gibi bir şey söz konusu değil. Bunlar kaçınılmaz. So that, in we can put these experiences, we can understand this as, somewhat inevitable within our lives. Ve bütün bunların kaçınılmaz olduğunu anlamaya başlayabiliriz bir şekilde. But that is not suffering. Ama bu ızdırapla aynı şey değil. Okay? Suffering is a secondary experience. ızdırap ikincil bir deneyim. It's the voice in your head that says, it shouldn't be like this. ızdırap o kafanızın içindeki ses, şunu söyleyen, böyle olmamalıydı. It shouldn't have happened. Bu yaşanmamalıydı. I shouldn't have been born into a family where there's addiction. Bağımlılık olan bir aileye, dünyaya gelmemeliydim. I shouldn't have had a sick child. Çocuğum hastalanmamalıydı. I should have been born with a better body. Daha güzel bir vücudum olmalıydı. Or I should have been born with wealthier parents.
ya da daha zengin anne babam olabilirdi. So that is a secondary experience that this is what the Buddha, what he taught is that experience is optional. İşte bu Buda'nın da öğrettiği şey. O ikinci deneyim sizin seçiminize bağlı. Olmayabilir. And this was in a way, this is the very essence of what the Buddha taught 2,500 years ago. Diyebiliriz ki yani 2500 yıl önce Buda'nın öğrettiği şeyin özü işte bu aslında. You just give me a second. I'm going to get Sure. my arrows. Okay. Göstermek için bir şeyler alıp gelecek. You're muted, Dave. So the Buddha would illustrate the difference between pain and suffering through the use a story he called the arrows. Ok hikayesiyle acı ve ızdırap arasındaki ayrımı anlatır Buda. Okay, so you can imagine that these are screwdrivers, but you can imagine that they're arrows, Bunlar tornavida ama bunları ok gibi düşünebilirsiniz. So he said, in our lives we get hit by these arrows, like we get hit by an arrow, such as, we get sick, we get an illness. Ve diyor ki yaşamda bu okların bize gelip saplanması kaçınılmaz. İşte bir ok gelir saplanır. Hasta olmuşsunuzdur mesela. And there's always these first arrows. Bu ilk oklar her zaman vardır. But what happens is, so that first arrow is inevitable. O gelip saplanan size ilk ok kaçınılmazdır. But then there's a second arrow that comes. Ama sonra bir başka ok daha gelir saplanır. And this is the arrow that says, I shouldn't have got ill. Ve bu ok der ki hasta olmamalıydım. And this second arrow is the suffering. İşte o ikinci ok ızdırabı getirir. And then there's a third arrow. I'm so healthy. Why am I the person who gets sick? Yani çok sağlıklıydım ben. Neden hasta olan kişi benim diye üçüncü bir ok saplanır. No, it should have been my brother. Yani kardeşim hasta olmalıydı. He's really unhealthy. Gerçekten çok sağlıksız biri. I'm never going to be healthy again. Bir daha hiç sağlığıma geri kavuşamayacağım. And what the Buddha taught is that we don't end up with one arrow, we end up with 1,000 arrows. Ve Buda'nın söylediği sadece bir okla kalmıyoruz, binlerce ok saplıyoruz kendimize. And all we need to do is just allow this first arrow and not fight against it. Ve yapmamız gereken tek şey o saplanan ilk oku kabul etmek ve onunla savaşmamak aslında. And you get ill, of course you go to the doctor or you try to get the help that you need. Yani hasta olunca elbette doktora gidersiniz ve yardım alırsınız. But we can have some degree of acceptance and allowing. Ama belli bir seviyede bunu
kabul edip izin verebiliriz bu duruma. And then when that happens, we don't need to suffer. Ve öyle yaptığımızda ızdırap çekmemize gerek kalmaz. And that can be very, very difficult. Ve bu çok çok zor olabilir. There's another story which the Buddha would teach about a mother whose child had died. Çocuğunu kaybetmiş bir annenin hikayesini de anlatır bu da. And the Buddha was very famous in India at the time, and when he would go to visit these villages, there were many people who would want to see him. Bu da hayattayken tabii çok ünlüymüş Hindistan'da ve böyle köylere gidip evleri gezermiş, insanlar onu görmek istermiş çünkü. So a mother, a child died, and the mother was inconsolable. She was filled with suffering. Bir çocuk ölmüş ve bu çocuğun annesi teselli edilemeyecek derecede çok büyük bir ızdırap içindeymiş. So the child dying was the first arrow. Çocuğunun ölmesi ilk ok yani. And she couldn't accept the death of her child. Kabul edememiş çocuğunun ölümünü. So, she had all of these thoughts. He shouldn't be dead. He should be alive. Tüm bu düşünceler gelmiş ona. Ölmemeliydi, hayatta kalmalıydı. I need to bring him back to life. Onu geri getirmeliyim hayata. The Buddha can help me. Bu da yardım edebilir bana. I'll never be happy again unless I fix this. Bunu yapmazsam, çözmezsem hiçbir daha mutlu olamayacağım. So the Buddha visited her village, and she approached him holding this dead child. Ve bu da bu köye gittiğinde bu kadının köyüne, kadın elinde ölmüş çocuğuyla yaklaşmış. And she said, "Please bring my child back to life. I need you to bring him back to life." Lütfen hayata geri döndür onu. Çok ihtiyacım var onu hayata geri döndürmene. She couldn't accept the situation that she was in. Kabul edememiş içinde olduğu durumu kadın. So the Buddha said to her, "Yes, I will bring your child back to life, but you have to do one thing for me first." Tamam demiş, geri getireceğim çocuğunu hayata, geri döndüreceğim ama benim için bir şey yapman lazım önce. You need to bring me a seed from a house, a mustard seed from a house. Bir hardal tohumu getirmeni istiyorum bir evden. From a house where no one has ever died. Hiç ölüm görmemiş bir evden. And the mother said, "Yes, I will do that. I will find you a mustard seed." Ve anne demiş ki, tamam, bulacağım sana o tohumu. So she went into the village, and she went from door to door, house to house, trying to find a mustard seed. Ve köye gitmiş, kapı kapı gezmiş, ev ev gezmiş o hardal tohumunu bulabilmek için. And every time she met someone, they said, I'm sorry, but people have died in this house. This is of course, people have died here." Ve her eve gittiğinde demişler ki üzgünüm, veremem çünkü bu evde de ölüm gördük biz. She continued going from door to door. Ve devam etmiş kapı kapı gezmeye. And until she had a realization. Nihayet bir farkındalık yaşamış sonra. Death is part of life. Death happens. Ölüm hayatın bir parçası, ölüm olur. And acceptance started to settle in. Ondan sonra bir kabullenme gelmeye başlamış. And then the arrows fell away. Sonra oklar düşmüş. Of course it was painful. It's painful to have a child die. Elbette acı verici. Bir çocuğu kaybetmek çok acı verici. Maybe the most painful thing a person can experience. Belki de bir insanın başına gidebilecek en acı verici olay. But that is different from suffering. Ama o ızdıraptan farklı bir şey.
suffering is the thought, is a psychological process that says it shouldn't be like this. ızdırap bir düşünce, bir psikolojik süreç, şunu söyleyen, böyle olmamalıydı diyen. And then what the mother was left with was being with the pain of her dead child. Ve anne de geriye kalan kaybettiği çocuğunun acısı olmuş. Working with the experience of the first arrow. O ilk okun yaşattığı deneyim üzerinde çalışmaya başlamış. And this is our challenge also. You and me and Yeshim and everyone here. Bu bizim de karşılaştığımız zorluk. Siz, ben, Yeşim, hepimiz. Can I allow my pain? Acıma alan açabilir miyim, izin verebilir miyim? Can I be with it? Onunla kalabilir miyim? Not always try to push it away and avoid it. Sürekli onu itip ondan kaçınmaktansa. So this was the Buddha's big realization. Buda'nın en büyük farkına varıp uyandığı şey bu olmuş işte. And everyone here is intelligent. Hepimizin burada belli bir zeka seviyemiz var. There's no great mystery or trick in this teaching. Bu öğretide böyle bir hani gizli saklı çok mistik bir şeyler yok. We all get it. Hepimiz anlıyoruz bu Evet. anlattığı şeyi. Teaching of the arrows is very simple. Bu oklarla ilgili hikaye çok basit. Intellectually, everyone here understands that. Entelektüel olarak hepimiz anlıyoruz ne anlatmak istediğini. But when it comes to the reality of our lives, how much is that a lived experience? Ama yaşam, gerçek hayata bunu ne kadar gerçekten uygulayıp deneyimleyebiliyoruz? Not for me. Benim için çok az. I would be like that mother. O anne gibi olurdum ben herhalde. I am like that mother. O anne gibiyim çoğu durumda. I get so upset when things don't go my way. Benim istediğim gibi olmayınca bir şeyler çok mutsuz olurum. I don't allow my pain. Acıma izin vermem. And I also don't allow my pleasure. Aynı şekilde keyifli olan şeylere de izin vermem. I try to keep pain as far away as I can. O acıyı olabildiğince uzak tutmaya çalışırım kendimden. I have all sorts of strategies for that. Bir sürü stratejim var onları uzak tutmak için. Smoking, drinking, Facebook, social media. Sigara, içki, sosyal medya, Facebook. And I try to keep my pain as far away as possible. Ve o acıyı olabildiğince uzak tutmaya çalışırım kendimden. And when I get a little bit of pleasure, I'm afraid of losing it. Ve birazcık da böyle keyif aldığım, haz aldığım bir şey bulunca da bu sefer onu kaybetmekten korkarım. And so then the Buddha said, okay, this is the problem, this is the challenge. We cling to things. We're afraid of allowing things to be as they are. Ve Buddha demiş ki tamam, sorunumuz, zorluğumuz bu. Yani bir şeylerin olmasına izin vermiyoruz ve böyle aşırı bir tutunma halindeyiz her şeye. So then he said, okay, we need some practice. We're going to have to. We need support to help us to change these habits. Bu alışkanlıkları değiştirmek için bir pratiğe, bir desteğe ihtiyacımız var demiş. Like these are again, there's almost 180 people. We have very strong habits of avoidance. Ve burada yine neredeyse 180 kişiyiz ve hepimizin kendimize göre çok çok güçlü alışkanlıklarımız var bunlardan kaçınmak için. That have built up over decades.
10 yıllar boyunca onu geliştirmiş durumdayız, o alışkanlıkları. that we learned from our parents. Çoğunu da anne babamızdan öğrenmişizdir. So the Buddha said, okay, it's not intellectually, it's not enough by itself. To understanding this intellectually is not enough by itself. Onun için de Buddha demiş ki bunu, yani bilişsel, entelektüel olarak anlamış olmak yeterli değil. We need some support. We need some practices. Bir takım pratiklere, bir desteğe ihtiyacımız var. So he taught like a threefold approach to practice. Onun üzerine de 3 katmanlı bir pratik öneriyor. One part of that is ethics. Bir bölümü bunun etik. Behave in a way that is harmonious. It's basically, it's the Buddhist ethics is really very simple. It's behave in a way that is harmonious. Budist etik çok basit aslında. Sadece etrafınla ve içinle bir uyum içinde davranıyor olmak. If you don't, it's going to make it hard for you to let go. Eğer öyle davranmazsan bırakmak çok daha zor hale gelir senin için. The second part he taught was mindfulness practice. İkinci kısmı, bu pratiklerin ikinci katmanı mindfulness pratikleri. Meditate, practice this mindfulness of meditation practice. Ve diyor ki meditasyon yapın. Bu mindfulness meditasyonu pratiğini mutlaka uygulayın. And the Buddha was like, when you read or when you get involved with Buddhist teachings and you read about the Buddha, you get a feel for him as a person. Yani Buda'nın hayatıyla ilgili okumaya, öğrenmeye başladığınızda onu da bir kişi olarak hissetmeye başlıyorsunuz, anlamaya başlıyorsunuz. And the Buddha was saying, don't waste time. This is important. This is urgent. You need to start to pay attention to your experience through mindfulness. Ve hep diyor ki Buda, hiç zaman kaybetmeyin. Öğrendiğiniz, yani şu an hemen başlayın deneyimlerinize dikkatini getirip mindfulness pratiği yapmaya. He tells his students to, find a quiet place to sit, and he begins by telling them to watch their breath. Ve öğrencilerine diyor ki kendinize sessiz bir köşe bulun ve nefesinizi izlemeye başlayın. And the first thing he taught was ethics, the second thing he taught was mindfulness, and the third part was insight. İlk öğrettiği etik, ikinci kısım mindfulness ve üçüncü kısmı da, bu pratiklerin üçüncü katmanı da içgörü. And to develop understanding, to see the world in new ways. Bir anlayış geliştirmek, dünyayı farklı açılardan, farklı bir şekilde görmeye başlayabilmek. And for example, this teaching of the arrows is really a teaching about developing insight. Bu oklarla ilgili öğreti, hikaye mesela. Bu tamamen bir içgörü, bir farklı bakış açısı kazandırmak için aslında. Now it's that moment of, I realize I see the world differently now. Bu hani anı, hani evet şimdi bak anladım, çok farklı görüyorum dünyayı diye dediğiniz an. I understand that there's a difference between pain in my life and this secondary psychological process. Şunu dediğiniz, evet, hayatımdaki o acıyla ikinci aşamada gelen o psikolojik deneyimler arasındaki farkı anladım. And when you start to get those models, those maps in your mind, you start to perceive the world in a different way, then that starts to affect everything. Zihninizde o haritalar oluşmaya başladığında ve
dünyayı farklı bir şekilde algılamaya başladığınızda işte bir şeyler değişmeye, dönüşmeye başlıyor. Okay, so the Buddha taught from the age of 35 until the age of 80. 35 yaşından 80 yaşına kadar bu öğretileri anlatmış bu da. And he really taught about this. This was really the central piece of his teaching. Ve bu söylediklerim onun öğretilerinin en merkezindeki şeyler. When he had a child, a son, and his son asked him, "Dad, what's the most important thing I need to learn?" Bir oğlu varmış ve sormuş oğlu, baba yani en önemli şey ne öğrenmem gereken? And the Buddha said, "To not cling to things." O da demiş ki hiçbir şeye tutunmamak. Yeah, that's the difference. But we have the first arrow, but then when we cling to it like the mother with the child, we get all these psychological secondary arrows. İşte bu hani o ilk ok geldi, saplandı ama ona tutunduğumuz zaman o oka, o anne gibi bir sürü psikolojik diğer okları da kendimize saplamış oluyoruz. And the Buddha told his son, the most important thing that you can learn is not to cling. Oğluna verdiği işte tavsiye buymuş. Hiçbir şeye tutunmamak en önemli öğrenebileceğin şey. So throughout the Buddha's life, he taught mindfulness Bütün yaşamı boyunca mindfulness öğretmiş bu da. as a method to let go of clinging. O tutunmayı bırakmak için bir yöntem olarak. To pay attention to our experience in a particular way. Deneyimimize belli bir şekilde bakmayı öğrenebilmek için. And the Buddha taught this. He taught this for the 45 years that he was alive before he died. 45 yıl boyunca 35 yaşından 80 yaşına kadar bunu öğretmiş. And he died from food poisoning. Ve gıda zehirlenmesinden ölmüş. And arguably he died from eating pork. Ve söylenen o ki domuz yediği için zehirlenip ölmüş. So these teachings were established 2005. The teachings of mindfulness were established 2,500 years ago. Mindfulness öğretileri yani 2500 yıl önce başlamış filizlenmeye. And then these teachings they spread to China, they spread to India, Sri Lanka. Ondan sonra Çin, Hindistan, Sri Lanka'ya yayılmış. Amazingly, they also spread to Cyprus at one point. There was a Buddhist monastery in Cyprus established by an Indian king. Ve hani ilginçtir, bir Hintli bir kral tarafından bir dönem Kıbrıs'ta da bir Budist merkez oluşturulmuş ve oraya kadar gitmiş, ulaşmış. I don't remember which century that was, but it's a long time ago, and it must have left Cyprus, but it was established there at one point. Hangi yüzyıl olduğunu hatırlamıyorum, çok eski ama hani bir dönem varmış orada öyle bir şey. And then what happened was there were so these teachings, these mindfulness teachings were really they weren't in the West, they were mostly in Eastern countries. Bu öğretiler Batı'da çok görülmemiş, daha çok doğudaki ülkelerdeymiş. And then the Chinese invaded Tibet. Sonra Çinliler Tibet'i işgal etmiş. And I'm sure most of you have you know something about the Tibetan invasion or the invasion of Tibet by China. Belki biliyorsunuz bazılarınız Çin'in Tibet'i işgal ettiği bilgisi vardır belki sizde de. And then you had all of these very wise, Tibet was a completely Buddhist country. Tamamıyla Budist bir ülkeymiş Tibet.
And then all of these Buddhists were being persecuted, so they had to escape from Tibet, and many of them went to China or to India. Ama işte Çinliler işgal edince çoğu Hindistan'a kaçmış buradaki din adamlarının. Into Nepal. Nepal'e. And from there, many of these teachers went into the West. Oradan da batıya doğru geçmiş birçok öğretmen. Including some very famous teachers like Chogyam Trungpa. Chogyam Trungpa gibi çok önemli bir takım öğretmenler de buna dahil. And that is how mindfulness came to the West, primarily through the invasion of, well, it started with, it gained momentum, let's say, with the invasion of Tibet. Böylece batıya yayılmış Budizm, hani Çin'in Tibet'i işgal etmesi buna hız kazandırmış. And interestingly, there was a prophecy in Tibet, I think in the 8th century. Bir de bir kehanet varmış 7 ya da 8. yüzyılda Tibet'te. And the prophecy was that these teachings would spread across the world when the iron bird flies. Ve o kehanette şuymuş ki bu öğretiler ne zamanki demir kuş uçtuğunda tüm dünyaya yayılacak gibi bir kehanet varmış. So this, 1500 years later, you have airplanes, and this is the iron bird. This is the prophecy. It's a very famous prophecy. You can read about it. Ve 1500 yıl sonra işte uçaklarla batıya yayılmış, varmış bununla ilgili kaynaklarda bakabilirsiniz. So then what we had in the 60s and 70s, we had a lot of, this sort of countercultural movement. Sonra 60'larda 70'lerde daha karşı yani farklı kültürel hareketler de vardı. So people who did meditation were really part of the counterculture, especially in America and also in the UK. Ve hani meditasyon yapan kişiler daha böyle ana akım kültüre ait olmayan insanlardı, özellikle Amerika'da ve İngiltere'de. So you find, meditators in places like Woodstock or, Hollywood Hills, like people, it was really hippies and the alternative people. Daha böyle marjinal, hippie ve alternatif kişilerin uyguladığı bir şeydi meditasyon o zamanlar, 60'larda, 70'lerde. And one of those alternative types was John Kabat-Zinn, who is, many of you will have heard of him. Ve birçoğunuz belki duydunuz ismini. John Kabat-Zinn de o alternatif kişilerden, meditasyon yapan kişilerden biriymiş. So he was a Zen meditation practitioner. Zen meditasyonu yapan bir kişi. And he was a hardcore meditator, like a proper meditation. He was a proper meditator. Yani doğru düzgün meditasyon yapan, düzenli meditasyonu olan bir meditasyon pratiğine sahip biri. And he was a doctor working in pain management at the University Hospital in Massachusetts in America. Ve Massachusetts'te üniversite hastanesinde bir ağrı acı kliniğinde çalışan bir doktormuş kendisi Amerika'da. And he was working with people who were suffering from chronic pain. Ve kronik acısı, ağrısı olan kişilerle, hastalarla çalışıyormuş. And now I feel very lucky in my life. I don't have any pain in my body. I'm mostly, sometimes I do, but almost none. Ben kendimi şanslı görüyorum. Hani arada bir dışında bedenimde çok acı, ağrı olan biri değilim. But some of you, I'm sure, live with pain, physical pain all the time. Ve eminim ama aranızda bazılarınız var ki sürekli o fiziksel acı, ağrıyla yaşıyorsunuz. Hayatınız öyle geçiyor. That's a big first arrow. That's more like that actually. It's a big one. Bayağı büyük ilk ok bu yani. Hatta değiştirelim bakın, daha büyük bir tornavida.
And there's a lot of psychological suffering. Like, I just wish that pain would go away. I can't get rid of it. I want it to go. Ve onunla birlikte gelen bir sürü psikolojik o ızdırap, işte bitsin artık, bu acıyla yaşayamıyorum gibi bir sürü şey. And we can see from the opioid epidemic that is around the world how much people struggle with pain. Ve hani bu birçok kuvvetli ağrı kesicinin içinde olan o opioid maddelerin onların bağımlısı oluyor artık insanlar bu acı ve ağrıyla mücadele ederken. Onun büyüklüğü bu acı ve ağrının ne kadar yaygın ve büyük olduğunu gösteriyor bize dünyada. So John Kabat-Zinn was working in the pain management clinic at the hospital, and they would give people medicine, they would do physiotherapy, or they would do surgery. These were the three options. Ve hani John Kabat-Zinn'in çalıştığı klinikte acısı ağrısı olan insanlara ilaç veriliyor, fizyoterapi yapılıyor ya da ameliyat uygulanıyor, operasyon uygulanıyor. Yapılan 3 şey bu. But it doesn't always work. Ama her zaman işe yaramıyor. And John Kabat, so sometimes people just cannot get rid of, no matter what they do, they're stuck with physical pain. Ve bazen ne yapılırsa yapılsın bu kişiler o acı ve ağrıyla kalıyorlar maalesef. So John Kabat-Zinn was meditating. He was on a meditation retreat, and he had this insight, this light bulb moment. Ve bir gün John Kabat-Zinn bir meditasyon inzivasındayken, meditasyon yaparken kafasında bir ışık yanıyor. And the insight was, what if I stop trying to get rid of the people's pain, physical pain? Ve o gelen içgörü şuymuş. Acaba bu insanların o fiziksel acı ağrıyla mücadele etmesini durdursam ne olur? What if I was to help people become friendly with their pain? O insanlara o acı ve ağrıya dostça yaklaşmaları konusunda yardım etsem ne olur acaba? This is a very important moment in the proliferation of mindfulness in the West. Ve Batı'da mindfulness'ın böyle deli gibi yayılmasının en önemli anlarından biri işte bu an. So John Kabat-Zinn, he said, let me teach these people in my clinic meditation so that instead of always trying to get rid of the pain, I help them to become friendly and I get rid of all these secondary arrows. Bu klinikteki insanlara meditasyon öğretsem ve o acı ve ağrıdan sürekli kaçınmalarını önlesem, dolayısıyla da o ikincil oklardan kurtulsam ne olur acaba? And then he developed the MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction Program. Ondan sonra da mindfulness temelli stres azaltma programını, MBSR'ı oluşturuyor. And really, since then, we have seen, that was 1979. Since then, we've seen an explosion of mindfulness in the world. Ve bunu yaptığında yıl 1979'du ve ondan sonra bir patlama oldu mindfulness'la ilgili tüm dünyada. So I'd like to take a break in a moment. Birazdan bir ara vereceğim Just I'll leave you with a thought in the break. ve o arada da bir şey düşünmenizi isteyeceğim. So perhaps we can think about mindfulness as a tool that we can become friendly with the parts of our life that are very difficult. Yaşamımızın zor olan kısımlarına dostça yaklaşabilmek için bir araç gibi kullanabiliriz belki mindfulness'ı. Where there's a lot of pain, Bir sürü acının olduğu, where there's a lot of avoidance, bir sürü kaçınmanın olduğu, where we're always feeling like we have to run away from something. sürekli bir şeylerden kaçma ihtiyacı hissettiğimiz. Or those parts of those memories that we have that are very painful, very destructive. Çok yıkıcı, çok acı dolu o anılar. Those traumatic memories or thoughts
things that happen to us that have been very painful. Bizim başımıza gelen o travmatik anılar, olaylar. That we just want to avoid and hide and push away. O kaçmak, kaçınmak ve itmek istediğimiz o bir sürü şey. How about if we could become friendly with them? Onlarla dost olsak, dostça yaklaşsak ne olurdu acaba? And that's what this mindfulness journey is about. Bütün bu mindfulness yolculuğu da işte bundan ibaret. We have these techniques, including yoga, breath meditation, to help us become friendly with those things that are really difficult. O çok zor olan şeylere dostça yaklaşmak için bir takım tekniklerimiz var. Yoga gibi, nefes, Okay. meditasyon gibi. So let's take a 10-minute break. Bir 10 dakika ara verelim. We come back at 2 minutes past. 8'i 2 geçe geri dönelim. Okay, can you hear me, Yeshin? Yes. Okay, so these mindfulness teachings, they spread, all over the world in the last, over the last 40, 50 years. Son 40-50 yılda tüm dünyaya yayılmış durumda bu mindfulness öğretileri. But especially in the last, 10 or 15 years, there's been this rapid growth of mindfulness. Özellikle ama son 10-15 yılda muazzam bir artış görüldü mindfulness'la ilgili konularda. And that's, you can see it here today. There's 190 people here. That 10 years ago, very few people were interested in mindfulness. Bugün burada da görüyorsunuz. Yaklaşık 190 kişiyiz ve birkaç yıl önce çok daha az insan ilgiliydi mindfulness'la. And, one of the reasons for that is that it's just so difficult to live in this modern, complex world that we're living in. Bunun en önemli nedenlerinden biri de bu içinde yaşadığımız bu modern, bu kompleks dünyada yaşamak artık giderek daha da zor. We're struggling to pay our bills. Faturalarımızı ödemekte zorlanıyoruz. Many of us are living in huge cities, very stressful environments. Çoğumuz çok büyük kentlerde, çok stresli ortamlarda yaşıyoruz. There's a lack of connection to nature. Doğayla bağımız kopmuş durumda. Often, we're living in oppressive environments, especially for women. Çok baskıcı ortamlarda yaşıyoruz, özellikle kadınlar için. And, we're continuously being bombarded with advertising. Ve sürekli bir reklam bombardımanı altındayız. So, mindfulness has grown in order to antidote this, the sort of the complexity of our modern lives. Ve mindfulness'ta işte bu modern hayatımızın bu kompleks durumuna bir çare, bir ilaç olarak ortaya çıktı. It's a very simple thing to do. Ve çok basit bir şey uygulaması. It simply requires us to pay attention. Tek yapmamız gereken dikkatimizi getirmek. Okay. So this is a definition of mindfulness by John Kabat-Zinn. Bu ekranda gördüğünüz John Kabat-Zinn tarafından yapılmış mindfulness'ın tanımı. It's a very popular definition because it's quite useful. Çok popüler bir tanım çünkü çok kullanışlı. And it's very simple. So it's mindfulness is it's an awareness. It's a state of awareness. Mindfulness farkındalığın bir durumu.
It requires us to be to pay attention. Dikkatimizi getirmemizi isteyen bir hal With in an open, kind, and non-judgmental way. ve bunu açık, nazik ve yargısız bir şekilde yapmamızı istiyor. Again, a very simple operational definition. Çok basit, çok işlevsel bir tanım. So there's the first part of it is there's a quality of presence, of wakefulness. İlk kısmında bir mevcudiyet, bir uyanıklık özelliği taşıyor. It requires us to pay attention. Dikkatimizi getirmemiz üzerine. And you see in the mindfulness teachings, in the traditional mindfulness teachings, they often compare it to the work of an artisan, like a carpenter. Bu geleneksel mindfulness öğretilerinde bu konuyu, bu işi bir marangoz gibi bir ustalık, bir el becerisi yapan birinin yaptığı işe benzetilir. You become, you pay attention, you do your job well, and you become more skilled at it over time. Yani bir marangozsanız dikkatiniz hep yaptığınız iştedir, çalışırsınız ve belli bir süre sonra onda ustalık kazanırsınız. And over weeks and months and years, you become better at being a marangoz. Ve haftalar, aylar, yıllar geçtikçe marangozlukta daha iyi olmaya başlarsınız. Similarly, you become more skilled at practicing meditation. Benzer şekilde meditasyon yapmakta da uzmanlık, ustalık kazanırsınız zamanla. And you pay attention to your experience, the pleasant and the unpleasant aspects of your experience. Deneyiminizin hem hoş hem de nahoş bölümlerine, kısımlarına getirirsiniz dikkatinizi. So the pleasant aspects might be being visited by eros, by the erotic, by fantasy. O hoş deneyimler belki meditasyonda erotik düşünceler, erosun size gelmesi, ziyaret etmesi olabilir. The unpleasant might be being visited by traumatic memories or pain in your body. Nahoş bir deneyimde işte travmatik bir anı ya da bedeninizde bir acı, ağrı olması olabilir. And the question or the question is, can I be friendly to my experience and non-judgmental, whatever it might be? Ve buradaki soru şu, her neyse deneyimim, acaba ona dostça yaklaşabilir miyim yargısız bir şekilde? Okay. And, if I do that repeatedly, how is that going to change my life? Eğer bunu tekrar tekrar yaparsam, bu benim yaşamımı nasıl değiştirir acaba? The other image that is often used with meditation is gardening. Bir başka benzetme de meditasyonla kullanılan bahçıvanlık, bahçe bakımı. And, which plants are we going to put water and food on, and which plants are we going to take it away? Bahçede hangi bitkiye su ve gübre vereceğiz? Hangisinden suyu ve gübreyi alacağız? So can I cultivate this quality of non-judgmental awareness in relation to my difficult experiences? Acaba bu zor deneyimlerime karşı yargısız bir yaklaşımı geliştirip büyütebilir miyim? And it's a bit like developing your muscles in a gym. Aynen spor salonuna gidip belli bir kasımızı geliştirmek gibi. So if I can pay attention to those difficult thoughts, difficult memories, even traumatic memories, without reacting to them,
I start to grow and cultivate that capacity. O travmatik anılara, travmatik durumlara getirirsem dikkatimi, işte o zaman onları geliştirmiş oluyorum. And this is where mindfulness practice becomes deeply transformative. Ve onlardan aldığımda dikkatimi, onlardan uzaklaştırdığımda işte orada mindfulness pratiğinin dönüştürücü etkisini görmeye başlıyoruz. And it can start to translate into other parts of your life. Ve öyle ki yaşamınızın diğer kısımlarına da yansımaya, sirayet etmeye başlar. More presence and more enjoyment when you're eating food. Yemek yerken daha mevcut, daha keyif alan bir halde olabilirsiniz. And that's why mindful eating is used as an antidote to eating disorders such as anorexia or bulimia. Onun için zaten mindful yemek yeme pratikleri işte yeme bozukluklarında çok bulimik durumlarda kullanılan bir pratik oluyor. Greater presence and enjoyment when you're spending time with your children. Çocuklarınızla vakit geçirirken daha keyif alır halde olabilirsiniz. Greater presence when you're in nature. Doğadayken daha mevcut olabilirsiniz. Or when you're having sex. Ya da sevişirken daha mevcut olabilirsiniz. So mindfulness can move that quality of awareness can become a way that we relate to all of our experience. O mindful tavır tüm deneyimlerimize yansıtabileceğimiz bir tavır haline gelir. We're awake, Uyanık oluruz, present, mevcut oluruz, non-judgmental, yargısız oluruz. allowing things to be as they are. Her şeyin olduğu gibi olmasına izin veren bir şekilde. Including those parts of our experience that are difficult. Zor olan deneyimlerin bile. And not holding on too strongly to pleasure, because that can also be a problem. Ve hazza da çok fazla tutunmadan, çünkü o da bir sorun haline gelebilir. So, in my day job, I work as a therapist. Ben gündüz çalıştığım iş, ben terapist olarak çalışıyorum. And I am working with people who hold on to they have a lot of clinging in their lives. They're holding on very tight to their experience. Ve deneyimlerine ve hayatlarındaki şeylere sıkı sıkıya tutunan insanlarla çalışıyorum çoğunlukla. And so I think I specialize in the treatment of depression. Depresyonun tedavisi üzerine uzmanlığım var. I'm sure everyone here has a family member, or you've experienced depression, or you have family members who have experienced depression. Eminim buradaki hepimizin ya kendimiz ya da bir yakınımız depresyonu deneyimlemiştir. And you probably have family members or friends who are taking antidepressant medication. Ya da ailemizde, arkadaşlarımız arasında antidepresan ilaçlar kullananlar vardır. Just the research shows that mindfulness practice, 8 weeks of mindfulness practice, is as effective as antidepressant medication. Ve araştırmalar gösteriyor ki 8 haftalık mindfulness programları en az bu antidepresan ilaçlar kadar etkili. And importantly, it's effective with repeated depression, whereas medication becomes less effective as with repeated depression. Mindfulness stays effective with people's repeated depression. Ve önemli olan
ilaçlar tekrarlayan depresyonda etkili olmazken mindfulness tekrarlayan depresyonda etkili oluyor. Now, what I want to do is just talk a little bit more and then just open up a bit of space for questions. Birazcık daha anlatacağım, sonra sorularınızı alacağım. Okay, so everyone here, again, there's 180 people here. Everyone here has difficult days. Hepimiz, burada 180 kişiyiz. Zor günlerimiz oluyor hepimizin. Or maybe difficult months or years. Belki zor aylarımız, zor yıllarımız oluyor. So often what can happen, you have an experience where you wake up in the morning and you're just like, oh, I just want to go back to bed. I feel terrible. Şöyle ki bir sabah uyanıyorsunuz ve diyorsunuz ki çok kötü hissediyorum. Tekrar yatağa dönmek istiyorum. And your mood is low. Ve moraliniz çok düşük. And on those days, you might have old thought patterns. Ve öyle günlerde sizi ziyaret eden eski düşünce kalıpları oluyor. I'm not good enough. Yeterince iyi değilim. Nobody loves me. Kimse beni sevmiyor. My parents never loved me. Annem babam beni bile hiç sevmedi. So normally you have those thoughts, but it's okay. You're able to go to work, you're able to function, you're able to go out and go to the gym, whatever it might be. We all have thoughts like those. Böyle düşünceler hep var, hepimizde var. Ama yine de gidiyoruz, işe gidiyoruz, spora gidiyoruz. Normal fonksiyon gösterebiliyoruz başka zamanlarda. But there's other days where your mood is low, you wake up, your morale is low, and you have those difficult thoughts and you just can't get out of bed. Ama bazı günler uyanırsınız ve çok düşüktür moraliniz ve bu düşünceler gelir, zor düşünceler ve yataktan çıkmak istemezsiniz hiç. You feel overwhelmed. Çok aşırı yüklenmiş gibi hissedersiniz. Büyük bir yük altında hissedersiniz. You feel frozen. Böyle neredeyse donmuş hissedersiniz kendinizi. Heartbroken. Kalbiniz kırılmış. And that's a little bit what depression looks like. İşte depresyon öyle bir şey. It's that combination of low mood, awakening difficult patterns of thought. It's those two things coming together. Bu düşük bir moralle birlikte o zor düşüncelerin beraber oluşturduğu kombinasyon. Okay, sometimes you have low mood. For those of us who sometimes drink too much alcohol, you can recognize that after you drink alcohol, sometimes your mood really drops. Belki çok alkol tükettiğinizde, eğer öyle bir şey yaşadıysanız, ertesi gün böyle bir modunuz çok düşüktür. And sometimes it only drops 2 or 3 days after you've drank the alcohol. Bazen de hani o modunuz belki birkaç gün sonra düşer o içkiyi içtikten. And then those patterns of mind, those difficult thoughts, which may have been established when you were a child, come up. Ve o zaman işte o düşünce kalıpları, o zor düşünceler, belki çocukluğunuzda oluşmuş kalıplar pıt diye ortaya çıkar. And suddenly you're experiencing depression. Ve birden depresyon yaşamaya başlarsın. So it's this relationship. We have to pay attention to the relationship between mood and thought processes. Dolayısıyla o modumuzla düşünce kalıplarımız arasındaki ilişkiye dikkatimizi getirmemiz gerekiyor. This is where mindfulness can be extremely important. Burada işte mindfulness çok önemli olabiliyor.
movement practices like yoga and the work that Zeynep is doing with you all the time. Hareket pratikleri, yoga ve Zeynep'in sizinle sürekli yaptığı diğer çalışmalar And also making changes in behavior. ve aynı zamanda davranışlarda değişim yapmak. Okay, so this is when I'm working with my clients in therapy, I'm trying to teach them about the relationship between their body and their mind. Terapideyken ben danışanlarıma işte bu bedenleriyle zihinleri arasındaki ilişkiyi anlatıp öğretmeye çalışıyorum. That when they're tired, when they've got a hangover, when they're maybe ill, these difficult thought patterns, which are always there, they'll start to work together and can cause depression. Yani yorgunken, akşamdan kalmayken, hastayken bu zor düşünce kalıpları ortaya çıkabilir ve işte o depresyona doğru sürükleyebilir ikisi birden bizi. Okay. Are there any questions? Just I've talked a lot. Soru var mı? Çok konuştum ben. Put them in the chat also. Chat sohbet kısmına da Fe- yazabilirsin. Ferdan. Lütfen. Sesiniz gelmiyor Ferdan Hanım. Geliyor ama çok az. Görüntünüzü kapatırsanız belki daha rahat gelir. Kameranızı kapatın. Ama mikrofon çalışmıyor Yeşim. Öyle mi diyorsun? Ferdan, put the question in the chat maybe. Sohbete yazın. Hı hı. Eyvallah. Okay. Başka sorunuz var mı? Nuran. I'll come back to you in a minute, Ferdan. Once you've put the question in the chat, I'll come back to you. Soruya yazdığınızda cevaplayacağım Nurdan Hanım. Nuran. Merhabalar. Ben şunu sormak istiyorum. Bu bahçıvanlık örneğinde bir şey mi kaçırdım acaba? Zor anılar veya travmatik anılar geldiğinde dikkatimi oraya getirirsem onu büyütürüm gibi anladım. Belki ben çevirirken yanlış anlatmış olabilirim. Soralım, o tekrar anlatsın. Tamam, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. David, can you explain about the gardening image, like when you put your focus on the traumatic thoughts and vice versa? Okay, so mindfulness is often explained or illustrated through this gardening paradigm. Bu bahçıvanlık benzetmesiyle çok anlatılıyor mindfulness. And the question is, what are you putting your attention towards? Ve buradaki soru şu: dikkatini neye veriyorsun? And what we can see, the cognitive scientists show that our minds have a negative bias. Ve bilişsel bilimle uğraşanlar şunu ortaya koyuyor ki bizim zihnimizin bir olumsuza doğru yatkınlığı var. O tarafı negatif bias deniyor buna. So olumsuz ön yargılılığımız var. We have a tendency to focus on difficult, negative, sort of contracting processes. Bizim alışkanlığımız ve eğilimimiz böyle negatif, bizi sıkıştıran, olumsuz etkileyen şeylere doğru oluyor. And we also have a tendency to really focus on thoughts rather than sensory processes. Ve çoğunlukla düşüncelere odaklanma gibi bir eğilimimiz var. Daha bedensel duyumlardansa. So, for example, when I sit in meditation, I
I can get very involved in my thought processes. Örneğin ben meditasyona oturduğumda çok fazla düşünce süreçlerine dalıp gidebiliyorum. Alternatively, I can pay attention to sensory processes such as the sensations of breathing. Ve bunun alternatifi şu olabilir belki, bedenimde nefesin yarattığı duyumlara getirebilirim dikkatimi. And that's a very different way to be with my experience. Ve o deneyimimle olmanın çok farklı bir hali, yolu olacak o zaman. So like I'm an Olympic class warrior. Ve diyebilirim ki ben endişelenme konusunda olimpiyatlara bile katılabilirim. I'm sure there's many of us here who could be we could be in the Olympics for worrying about things. Ve hani eminim burada hepimiz o olimpiyatlara katılabilecek seviyede olabiliriz. And that's that worrying is using very specific parts of our brain. Ve o endişelenme hali beynimizde çok spesifik bir bölümü kullanarak yaptığımız bir şey. In particular, a network called the default mode network. Adını vermek gerekirse beyinde bir varsayılan mod ağı diye bir ağ kullanarak yapıyor bunu zihnimiz. And when you are paying attention to sensory experience in the body, such as sensations of breathing, Ve ne zaman ki bedendeki duyumlara getirdiniz farkındalığınızı, örneğin nefesin yarattığı duyumlar, that uses a very different network of neural structures in the brain. o beyinde çok daha farklı bir sinir yapısı, sinir ağı yapısını kullanır. And that network it's sometimes referred to as the salience network. Ve o ağda, o network'e de dikkat çekerlik ağı adı verilir. Okay. And you can see the default mode network, it's using this more prefrontal area. It's a relatively newer part of the brain. Sağda gördüğünüz varsayılan mod ağı, yani düşüncelere odaklanmamızı sağlayan şey daha ön tarafta, beynin ön kısmındadır, frontal lobdadır. This is the part of the brain that does worrying, that we become Olympic warriors by growing this part of the brain. Ve beynimizin bu kısmı işte bizi olimpiyatlara katılacak kadar iyi endişeleniciler haline getirir. In contrast, we can see the salience network is using older parts of the brain. Buna ters olarak dikkat çekerlik ağı dediğimiz ağ daha eski bir kısmını kullanır beynin. And those on the left, those are the parts of the brain that become activated when we're paying attention to our breathing, for example. Ve o kısım, soldaki kırmızıyla işaretli kısım, nefese mesela dikkatimizi verdiğimizde uyarılan kısmı beynin. And you can't really do both at the same time. Ve beyin bu iki kısmı aynı anda çalıştıramıyor. So when you're in the worry mode, you're not in the sensory mode. Yani endişelenme halindeyseniz duyularda değil dikkatiniz, o modda değilsiniz. And when you're in the sensory mode, you're not in the worry mode. Ve ne zaman ki duyular modu açık, duyularda dikkatiniz, o zaman da endişe modu kapalı. So what meditation is doing is it is developing the muscle on that salience network. It's strengthening that network. It starts cultivating that network. Meditasyonun yaptığı işte soldaki o dikkat çekerlik ağı, o kası, o network'ü, o ağı kuvvetlendirmek. And it's different structures in the brain that are connected through through neurons, through neural connections. Beyinde iki farklı
network, ağ bunlar. Farklı nöral yapılarla, nöral bağlantılarla oluşan. And the more you use it, the stronger it gets. Ve ne kadar kullanırsanız o kadar güçleniyorlar. So let's say someone who has depression, they're really spending a lot of time in this default network on the right. Diyelim ki bir kişi depresyondayken sağdaki varsayılan mod ağını sürekli olarak kullanır. So that's why we talk about the cultivation. We're cultivating a capacity to be to pay attention in a certain way. Onun için o geliştirme kelimesini kullanıyoruz. Belli bir şekilde olmayı geliştirdiğimiz için, büyüttüğümüz için. So that salient network is more like what we're cultivating in meditation. O dikkat çekerlik ağı daha çok meditasyonda büyüttüğümüz, geliştirdiğimiz bir şey. And the default network is what we're cultivating when we worry. Ve o varsayılan mod ağı da biz endişe ettiğimizde büyüyen, gelişen bir yer. And whatever we do, we get better at it. Ve her ne yapıyorsak onu da giderek daha da ustalaşmaya, iyi olmaya başlıyoruz. So if you're worrying a lot, you're going to become a better worrier. Ve çok endişe ediyorsanız giderek daha iyi endişe eden biri haline geleceksiniz. That's because of this neuroplasticity. The brain is plastic in a way. Bunun sebebi de beynin o plastik yapısı, ona nöroplastisite deniyor. But if you're practicing mindfulness and you're developing this salience network, that's going to grow. It's that gardening paradigm. That's what will grow. Ama meditasyon yapıyorsanız o zaman da işte o dikkat çekerlik ağını besleyeceksiniz, onu büyüteceksiniz. I will come back to these slides after, maybe not today, but I will spend more time talking about these networks. Bu ağlarla ilgili daha fazla anlatacağım. Bu slaytları daha sonra da göstereceğim. Dolunay, do you have a question? Have you gone? Dolunay, senin de bir sorun vardı. Gittin mi? No, Dolunay from many years ago at the studio, but if you come back, Eskiden Dolunay. de tanıyorum Dolunay'ı. Okay, let's go back to that question by, there was a question from Ferdane. Ferhande. Is that, Ferdane. is the question there? No, she changed her headphones, so maybe she can talk now. Okay, well, if Ferhande wants to come back. Ferdane Hanım, hala duyamıyoruz sizi biz. Kulaklığı seçili olduğuna emin misiniz? Mikrofon işareti var ya ekranda. Yok, gelmiyor. Okay, are there any questions in the chat, Isham? I don't mean I can see. Yeah, there are a couple. Oh, let's see, Asuman. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Benim sorum şu, o tanımlanmış mindfulness anında, yani meditasyona oturduğumuz ve o yapılandırdığımız zamanlarda zihni bir şeye konsantre olmak ve o sessizliğin içerisinde oturmak çok olası. Ama zor olan şey o hayatın pratiğinde, yani stresle, o beklenmedik haberlerle, o çok zorlu zamanlarda bu moda girebilmek. Yani zaten mindfulness için oturduğumda ben nefesimi, fiziksel alanımı, her şeyim tırnak içerisinde yapılandırılıyor. Ama hayatın o pratiğinde bu moda girmekte hep zorlanıyor insan. Bu geçişlerin daha rahat olabilmesi için ya da burayla ilgili neler söylemek ister? Bunu çok merak ediyorum. Çok teşekkür ederim. I can, when I sit and meditate, I can be mindful. I can, create a structure around me and I can be mindful. But during difficult times within life, like difficult news that comes and stuff like that, I struggle
being mindful within life. So how can I carry those attitudes to life while the attitudes that I do with mindfulness meditation? Asuman, thank you. I can very much relate to what you're saying. Teşekkürler Asuman. Çok bana da tanıdık söylediğin şeyler. I think it's not easy. Actually, it's not an easy thing to do. Kolay değil. Yapılması kolay bir şey değil. And this is why we do it as a practice, because we have to connect with it regularly, so that it becomes not just something that we do sometimes, but rather it starts to affect our whole life. Onun için sürekli ve düzenli yapmamız gerekiyor ki o arada bir yaptığımız bir şey olmaktan çıkıp hayatımızı etkileyen bir şey haline gelsin. So I think, Asuman, we all have our limits. We all have the point where we are no longer mindful and we're just overwhelmed, panicked, crying, breaking down. Diyebilirim ki hepimizin bir limiti var, bir sınırı var. Yani bir noktada artık kaldıramadığımız, bize ağır gelen, bizi ağlatan bir durumla, bir konuyla karşılaşıyoruz. Mindful olmaya devam edemiyoruz. But I'm sure if you look at your life and you think, how has meditation and yoga, has it had an impact? I'm sure most likely it has. Ama dönüp baktığımda işte meditasyon, mindfulness ve yoga nasıl, yani hayatına bir etkisi oldu mu diye baksan eminim olduğunu göreceksin. My nervous system is definitely more regulated from these practices. Benim sinir sistemim diyebilirim ki çok daha dengelenmiş durumda bu pratikler neticesinde. I have less addiction. Daha az bağımlılığım var. I have a greater window of tolerance. I don't react to small things as much as I used to. Daha geniş bir tolerans pencerem var. Eskisi kadar tepki vermiyorum birçok şeye. So, it's a lifetime of practice. That's all I can say. Ve diyebilirim ki bu ömür boyu sürecek bir pratik. Bir tek bunu söyleyebilirim. And there's times when I practice every day. I'm very disciplined. Ve bazen her gün pratik yapıyorum çok disiplinli bir şekilde. And then there's times when I've got very bad discipline. Bazen de o disiplin çok kayboluyor, çok kötü hale geliyor. But I'm sure for all of us, if we really have done periods in our life where we committed to doing practice, I'm sure we notice the benefits actually. Ama hayatımızda kendimizi adayıp sürekli pratik yaparsak sonuçlarını göreceğimize şüphem yok. Yeah. Gulcan. Gulcan, do you want to? Evet. Merhaba. Ben soracaktım. Mesela ilk gerçek düşünce ile gerçek olmayan düşünce arasındaki farkı her daim bilinçli bir şekilde nasıl yaşayabiliriz? Diğer Bir saniye. Gerçek olan ve gerçek olmayan düşünceyle arasındaki tam anlayamadım sonunu. Sesiniz biraz az geliyor. Şimdi geliyor mu? Hı hı. Gerçek düşünce ile zihnimizin yaptığı gerçek olmayan düşünce arasındaki farkı her daim nasıl anlayabiliriz? Nasıl farkına varabiliriz? How can we differentiate a real thought and a somehow made up thought that our minds are creating? How can we understand and differentiate those two? It's a difficult. I think, Gulcan, you'll have to ask me a more specific question.
birazcık daha spesifik bir soru sormam gerekebilir belki. Anladım. Gerçek olan ve gerçek olmayan düşünceyle kastınız ne? Belki onu Aslında açıklayabilirim. acaba şey mi demek istedim? Yani yaşadığımız acının üzerine eklediğimiz o ızdırap veren düşünceler Hı hı. e, arasındaki farkı anlayabilmek. Yani Ee, bir acı yaşıyoruz, acıyı yaşıyoruz ve bu acının nedenleri ya da e, işte ola gelmiş, kabul ettiğimiz şeylerin dışında gelen düşüncelerimiz. Ben de tam anlatamadım aslında ama. Yok yok, bir daha deneyelim. Actually, she's asking about pain and suffering. The Yeah, cause that's of pain, and how can you say that it's the cause of suffering? There is, it can be the cause of pain. As far as I can understand, that's what she's asking. Like, okay, there's something, the first arrow, it's the cause of the pain, but how can you say that the cause of suffering is not the cause of pain? okay. Well, so pain in this tradition, pain is a primary experience. Bu geleneğin içinde acı dediğimiz şey o ilk deneyim. It's something that in the mindfulness, at least this is what the Buddha taught. The Buddha taught that suffering is a psychological experience. Ve hani Buda'nın öğretisi şu ki ızdırap daha psikolojik bir deneyim. It's how we, let's say, respond, or it's about how we react to pain. Daha çok acıya verdiğimiz tepki, cevap. Okay? So, for example, you can also have very painful thoughts, but how do you react to them? Çok acı verici düşünceleriniz de olabilir. Peki onlara nasıl tepki veriyorsunuz? Nasıl yanıt veriyorsunuz? So I can sit here and I can remember very painful things that happened to me in my life. Yani burada oturabilirim ve hayatım boyunca başıma gelmiş çok acı dolu anıları, olayları hatırlayabilirim. And I can just observe them and watch them in very similar way that I can listen to the sound of my dog in the corner of the room here. Aynen odanın köşesinde oturan köpeğimin sesini dinlediğim gibi o düşünceleri de öyle yaklaşıp sadece izleyebilirim. Yeah, it's a painful thought, Evet, acı dolu bir düşünce but I don't need to react. ama ona bir tepki vermek durumunda gerekmiyor, tepki vermem gerekmez. And before, that painful thought would have made me become very tight in my body. Ama eskiden o acı dolu düşünce benim bedenimde çok sıkışık bir hal yaratırdı. It would have caused my stomach to become knotted. Yani karnımda, midemde düğümler olurdu. Feelings of anxiety, maybe a panic attack. Endişe, hatta belki panik atak yaşardım. But today, through mindfulness training, I can pay attention to those thoughts without reacting. Ama şimdi o düşüncelere tepki vermeden kalabiliyorum mindfulness eğitimim sayesinde. Me, like you guys, have had painful experiences in this life. Yani benim de sizler gibi acı dolu deneyimlerim oldu hayatta. Sometimes memories pop into my awareness, memories pop up of those experiences. Ve bazen o deneyimlerin anıları patır kütür geliveriyor aklıma. But how do I react? Do I react? Ama nasıl tepki veriyorum? Tepki veriyor muyum?
there's a very big difference between trying to push something away Bir şeyi, versus just allowing something to be. bir şeyi böyle itmeye çalışmakla onun olmasına izin vermek arasında çok büyük bir fark var. So that approach, that attitude can even extend to, and it really extends to memories and thoughts very particularly. Ve hani o konu düşüncelere vesaireye de yansıyabiliyor ki çok çoğunlukla oluyor bu. So I don't know if that answers your question, Gulchan, but I think this is just, we develop these skills through mindfulness practice. Yani cevap oldu mu sana Gülcan bilmiyorum ama o beceriyi, o ayırt etme becerisini de işte mindfulness pratiğiyle Yeşim, ediniyoruz. we have 2.5 hours, right? 2,5 saat. Is that Yes, correct? we stop at 9 past, around 40 minutes later. Okay. Ferdana is saying that she corrected her. Okay, Ferdan, do you want to open your microphone? Gülcan Hanım siz de I tell you what, why just let's take it. Just what I would like to do. Hold on. What I would like to do is to do a short mindfulness practice now, and then after the mindfulness practice, we can go back to doing more questions. And if people want to stay, they can stay. If people want to leave, they can leave. Okay. Yeah. Şimdi bir yaklaşık yarım saatimiz gibi bir zamanımız kaldı. Onun içinde meditasyon da yapalım istiyor David. Dolayısıyla meditasyon yapalım. Sonra sorularınızı yine yanıtlarım. Ama gitmek isteyen, ders bittiği için gitmek isteyen gider. Dolayısıyla meditasyonumuzu yapmış oluruz dersin içinde. Kalanlar kalır, soruları yanıtlarız. Olur mu? Okay. So if you've got it, we'll come. Okay. So look, mindfulness practice, I'm going to teach a very simple kind of approach to practice. Çok basit bir mindfulness pratiği yaklaşımı öğreteceğim size. A directed approach and an undirected approach. Bir yönlendirilen bir yaklaşım, bir de yönlendirilmeyen bir yaklaşım. Tonight we will do the directed approach. Daha odaklı, yönlendirilen bir yaklaşımla olanı yapacağız bu akşam. Directed is where we focus our attention on the breath. O yönlendirilen dikkatle yapılan işte nefese dikkati getirdiğimiz bir pratik. Okay? And when you try to feel the breath in the body as much as you can. Ve yapmanızı istediğim şey nefesi bedende olabildiğince hissetmeye çalışmak. You might feel, for example, the movement of your chest and rib cage as you breathe. Belki her nefes alışverişle göğüs kafesinin hareketini hissediyorsunuz. The movement of the breath, the sensations of the breath in your nose. Belki nefesin burunda yarattığı hisleri, duyumları fark ediyorsunuz. The movement of your abdomen. Belki karnınızdaki hareketi hissediyorsunuz, fark ediyorsunuz. So this is directed meditation, very simple, focusing on the breath. Çok basit bir şekilde dikkati nefeste tuttuğumuz bir yönlendirilen bir meditasyon olacak bu. Now, what you will notice is that very quickly you start to think about things. Fark edeceğiniz şey ne olacak biliyor musunuz? Çok hızlı bir şekilde bir şeyler düşünmeye başladığınızı fark edeceksiniz. You're going to start to think about the pain in your hip or your knee. Belki dizinizde, kalçanızdaki acıyı, ağrıyı düşünmeye başlayacaksınız. You're going to start to think about, a lover or a boyfriend or a girlfriend.
Belki bir sevgilinizi, kız ya da erkek arkadaşınızı düşünmeye başlayacaksınız. You're going to start thinking about some old boyfriend or girlfriend from high school that you want to check out on Facebook. Belki Facebook'ta ne yapıyor diye merak ettiğiniz bir eski kız ya da erkek arkadaşınız aklınıza gelecek. You're going to start worrying about some problem that you have at work or money problem. Belki iş yerindeki bir şeyler aklınıza takılacak ya da para konuları takılacak aklınıza. And you will have a moment, and then what I want you to do when you become aware of that, you direct the attention back to the breath. Sizden istediği, onu fark ettiğinizde dikkati tekrar nefese yönlendirmeniz. Feeling the breath in the body. Nefesi bedende hissetmeniz. And it's like a laser or a spotlight of attention. Ve hani dikkati sanki bir lazer, bir spot ışığı tutuyormuş gibi o bedendeki hislere çevirmeniz. And then after a few minutes, you're going to start thinking again about some problem that you have. Ve birkaç dakika sonra emin olun yine aklınıza başka bir sorununuz gelecek. And what's happening is that you're sort of moving between these two networks. You're moving from the worrier to you're moving into that worrier to the thinker network. Ve olan şey şu, işte o düşünen network'ten o hisseden network arasında gidip geleceksiniz. And then you go, I'm supposed to be on the breath. And you move into the salience network and into that sort of Buddha meditator network of neural structures and activity. Ve o endişe eden network'ün içindeyken birden hatırlayacaksınız. Nefesi hissetmem gerekiyordu, nefese getirmem gerekiyordu dikkati diye. Ve o dikkat çekerlik ana, Buddha haline getireceksiniz kendinizi. You're feeling the breath, you're cultivating that salience network, your ability to be with sensory experience. Nefesi hissedeceksiniz. O dikkat çekerlik ağını büyütüp geliştirmek üzere çalışacaksınız. And then a minute later, you're back in the default mode network and you're worrying about something again. Ve bir dakika sonra yine o varsayılan mod ağında bir şeylerle ilgili endişelenmeye başlamış bulacaksınız kendinizi. Meditate, you come back to the breath. Okay? Ve tekrar nefese geri geleceksiniz. So this meditation practice that we're going to do very simply, just sitting for maybe 8 minutes. We're going to do our best to stay with the breath as much as we can. Ve yani topu 8 dakika olabildiğince bakacağız nefesle kalabiliyor muyuz? Is my camera open, Yushin? Yes. So what I want to do, that's where I can. So what I want to do in this meditation is I want to make this sort of the lungs, the chest area is the focus point. Bu meditasyonda bu akciğerlerin, göğüs kafesinin olduğu bölgeyi odak noktası olarak seçmenizi istiyorum. And I want you to feel the movement of the breath in the rib cage, in the lungs. Ve nefesin o göğüs kafesinde, ciğerlerde yarattığı, oluşturduğu hareketleri hissetmeniz. Very simple. Çok basit. Bu kadar. Okay. Nothing, no trick. Yani hiç öyle saklı gizli bir sırrı yok işin. Okay, so just find a good posture for a minute. Ve yani kendinize rahat edeceğiniz bir oturuş bulun. Sitting upright. Uzun, dik bir şekilde oturun. Close your eyes if that's okay for you. Ve sizin için sorun değilse gözlerinizi kapatın. And just feeling the contact of your body with the ground, the floor, the chair. Bedeninizin yerle, sandalyeyle olan temasını hissedin. Spine is upright. Omurganız uzun. And maybe asking yourself the question, how am I this evening? Ve
Ve şu soruyu soruyorsunuz belki kendinize. Nasılım bu akşam? Am I tired, Yorgun muyum? hungry, Karnım mı aç? sad, Üzgün müyüm? joyful, Neşeli miyim? heavy, Biraz ağır mı hissediyorum? light? Ya da hafif mi? How does it feel to be in my body? Bedenimin içinde olmak nasıl bir his benim için? We're just becoming present to how we are. Nasıl olduğumuza karşı mevcut oluyoruz. Then let's bring awareness to the breath in the nose. Ve burundaki nefese getiriyoruz dikkatimizi. Feeling the breath in the nose as it enters and leaves your body. Bedene giriş ve çıkışta burunda nasıl bir his olduğunu fark edin nefes. Is it warm? Is it cold? Sıcak bir his mi, soğuk bir his mi? Sometimes the breath can feel like silk moving through the nostrils. Bazen nefes böyle bir ipek kumaş gibi burun deliklerinde bir his bırakabilir. Moving attention to the chest and rib cage. Dikkatinizi göğüs kafesine ve göğüs tarafına getirin. Feeling the sensations of the rib cage expanding when you breathe in. Nefes aldığınızda göğüs kafesinizin genişlediğini, Contracting as you breathe out. ve nefes verdiğinizde daraldığını hissedin. And the intention here is to stay with the breath, is to feel the breath. Ve niyetimiz burada nefesle kalmak, nefesi hissetmek. And to notice if you start to think about something, Bir şey hakkında düşünmeye başladığınızda onu fark etmek. if you get lost in thoughts, recognize that and then come back to feeling the breath. O düşüncenin içinde kaybolup gittiyseniz onu fark edip tekrar nefesi hissetmeye dönmek. And the intention here is to feel the breath as much as possible. Niyet burada nefesi olabildiğince hissetmek.
Notice if you've started to think about something. Bir şey hakkında düşünmeye başladıysanız fark edin. If you notice that, come back to the sensations of breathing. Fark ettiğinizde de tekrar nefesin yarattığı duyumlara dönün. We're cultivating the salience network Dikkat çekerlik ağımızı geliştiriyoruz. We're cultivating our capacity to pay attention. Dikkatimizi toplayabilme özelliğimizi büyütüyoruz, geliştiriyoruz. Just 2 more minutes. 2 dakika daha. And notice if you've started to think about something. Bir şey hakkında düşünmeye başladıysanız fark edin. And then move your attention back to feeling the breath. Ve dikkatinizi nefesi hissetmeye, nefesin yarattığı hislere geri getirin. Slowly just open your eyes, you can stretch out. Yavaşça gözlerinizi açın. Belki gerilmek istiyorsunuz. Okay, so that is directed meditation. Bu yaptığımız yönlendirilmiş meditasyon. Very simple. Çok basit. We can use techniques such as counting that can help us to keep that focus. Saymayı bir yöntem olarak kullanabiliriz odağımızı tutmak için nefeste. So my invitation would be that you try to do this 10 or 15 minutes a day, every day until we see each other next week. Ve size tavsiyem ve ricam önümüzdeki haftaya kadar her gün en azından 10 ya da 15 dakika bu pratiği yapmanız. So notice when you start to think about something and then come back to feeling the breath. Bir şey düşünmeye başladığınızda fark edin ve tekrar nefese geri dönün. So thinking about eating an apple is very different than eating an apple. Bir elmayı yemeyi düşünmekle o elmayı yemek arasında çok büyük fark var. And in meditation, through mindfulness, we want to have that full experience of eating the apple. Ve mindfulness'ta o elmayı yeme deneyiminin tamamıyla yaşamak istiyoruz. So this is the beginning of our mindfulness practice, is this directed attention. Mindfulness pratiğimizin işte başlangıcı burası, bu yönlendirilmiş dikkat. Okay, so if I'm going to spend the next 20 minutes answering some more questions,
you're welcome to stay or go. It's up to you. Kalan 20 dakikamızı soruları yanıtlamaya ayıracağım. İsterseniz kalabilirsiniz ya da gidebilirsiniz. Tamam. Who was? Okay, we go with Fulay. You have a question? Fulay. Merhabalar, iyi akşamlar. Beni duyabiliyor musunuz? Evet. Hı. Şöyle bir sorum olacak. Depresyon her zaman bize zarar veren kötü bir şey midir? Hani bize hep geri adım mı attırır? Yani demek istediğim, kendi adımdan örnek verdiğimde bazen sadece mindful olmaya o kadar odaklanıyorum ki depresyondayken veya modum düşükken mindful olmaya çalışırken daha fazla yetersizlik ve başaramama duygusu gelebiliyor. Önemli olan depresyona giriş değil, çıkış aşamasının nasıl olduğumu, yani tıpkı yoga asanalarındaki gibi mi? Is depression always a bad thing? And to give an example, for example, when I feel depressed, when I'm in depression, I try to be mindful. I try to practice mindfulness, but when I cannot do it, I go into deeper meditation because I feel inadequate. So, is going out of depression is the key. Son kısmı tekrar edebilir misiniz? Orayı anlamadım. Tabii ki. Depresyondan Yani çıkışla ne demek evet, istediğinizi anlamadım herhalde. yani hani depresyona girdiğimizde fark ettiğimiz hissiyatlar da bazen bu kötü duyguların hafiflediği ve artık başa çıkabildiğimiz noktada depresyondan çıkmayı hissediyoruz. Yani çıkmaya başladığımızı hissediyoruz ya. Hı hı. Aslında o aşamada verdiğimiz kararlar ve hislerimiz mi önemli olan, yoksa depresyon içindeyken hissettiklerimiz mi? Biraz karmaşık oldu ama. Are the thoughts and feelings and emotions that we have during depression are the key to go out of depression, or the emotions that First we of all, have? Fulay, I would say the best time to work with depression is when we're not in a period of depression. Öncelikle şunu söyleyeyim diyor. Herhalde anladı söylemek istediğinizi zaten. Evet, evet. Depresyonda değilken depresyonla ilgili çalışmak en doğrusudur dedi. Yeah, but you know, one of the ways that mindfulness can be very helpful, and I wanted to say this to Asudan, she's gone, but is because there's a part of it which is cultivating self-compassion. Can you repeat, David? Sorry. So mindfulness can be very important when working with depression because of it cultivates self-compassion. Mindfulness depresyonla çok iyi çalışıyor çünkü öz şefkat geliştiren bir şey mindfulness aynı zamanda. And so it's just a very important ingredient that we develop when we practice mindfulness. Mindfulness çalışırken öz şefkat de çok önemli bir malzeme oluyor çünkü. And Asudan or Fulay, I think one of the things is with depression, first of all, it can be very, very difficult for people, as we know. Depresyon, yani bildiğimiz gibi çok çok zorlayıcı bir şey olabiliyor insanlar için. But it's also telling us that there's something that we need to work with. You know, it's not, you know, it's about, you know, it's also an invitation towards transformation, towards working on something. Ama aynı zamanda da bize bir şeyleri dönüştürmekle ilgili bir şey söylüyor. Onunla ilgili çalışmamız gereken bir şey olduğunu söylüyor. And you know, I personally, the antidepressant medication can be very, very helpful for people. So I'm not against it. Mesela hani karşı değilim ben antidepresanlara. Çok çok faydalı olabiliyor. But hopefully through mindfulness, we might be able to transform some of those patterns that are held in our body, in our mind. Ama mindfulness'la umuyorum ki
bedenimizde ve zihnimizde tuttuğumuz ve gömülü olan bir takım kalıpları çözüp kurtulabiliyoruz. And yes, when you're in a very heavy depression, mindfulness could make things worse. There is research that shows that. Ve hani araştırmalar gösteriyor ki çok derin depresyondaysanız evet mindfulness daha kötü hale sokabiliyor sizi. But then maybe we need to really adapt the practice. Ama belki o zaman pratiği değiştirmek, adapte etmemiz lazım durumumuza göre. So instead of sitting in meditation, maybe we can go for a walk, mindful walk. Belki oturup meditasyon yapmaktansa mindful bir yürüyüşe çıkabiliriz. And, so we can adapt. We can talk about that more later. Fusun, we'll talk about those adaptations more. O adaptasyonlarla ilgili önümüzdeki derslerde de konuşacağız. I'm just conscious of time. So Esra, you have a question. Esra Nilsson. Yes, hello, merhaba herkese. Merhaba. Ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Do not clinch dedi değil mi Buddha? Tutunma bir Hı hı. şeylere. Bir yandan da ama diyoruz ki hani hepimizin bir attachment style'ı var. Bağlanma stilimiz var. Ailemizden gelen. Hatta yaşadığımız şu anda içinde bulunduğumuz ilişkide de bunu yaşıyoruz. Yani orada bir çelişki yok mu? Yani bir şekilde tutunmamız gerekiyor bir şekilde aslında o bağ kurma sırasında. Onun yani onun dengesi nasıl olabilir? Öyle bir soru. Tam şey yapamadım, toparlayamadım ama. Attachment'la cling ama aynı şey değil ama sorayım yine de. Tamam. In order to create an attachment, to create some kind of an attachment with our people or surroundings, don't we need to cling at some point? Because we all have different kind of attachment styles inherited from our parents and families. Yani bir de sevgiyi mesela ailemizde attachment yani nasıl diyeyim? You want to ask the question in English, Esra? You can ask it in English. Yeah, I can ask maybe in English. I mean, I feel that in my family, maybe I got a kind of I learned an attachment style which is similar to clinging. To clinging. Clinging. How can I identify what is an secure, safe attachment and what is then clinging? How can I differentiate between them? Yes, thank you. Thank you, Esra. So Esra's question, maybe Yeshimi could just translate me. So Esra's question is that, the attachment style that she learned from her family, it maybe creates a clinging, a sense which is what the Buddha described as the cause of our suffering. Esra'nın sorusu şöyle ki ailesinden öyle bir bağlanma stili öğrenmiş ki, yani bağ kurma stili öğrenmiş ki çok fazla tutunmaya kayan, çok fazla ona benzeyen bir şey. Onun arasındaki farkı nasıl anlayabiliriz diye soruyor. Esra, I think the reality is that most of us are struggling because of our early childhood developmental period. It's a very deep imprinting or patterning of our psyche. Yani sanırım zaten hepimiz bununla mücadele ediyoruz Esra. Hani hepimizin çocukluğumuzdan ta derinlere gömülmüş bir takım kalıplarımız var. And like one of my teachers would say that whenever we were in our mother's womb, it was like a marinade, and we were marinating in our mother's emotions. Ve hani benim hocalarımdan birinin söylediği bir şey şuydu: biz annemizin karnında annemizin duygularıyla orada başlıyor, hatta onun duygularıyla marine oluyoruz. Onu bile absorbe ediyoruz. And some of us, our mothers had very stressful pregnancies, and we were marinating in that stress. Ve bazılarımızın annesi belki çok stresli hamilelik yaşadılar ve biz de o stresli hamileliğin içinde marine olduk o duygularla. So I think we're all struggling against that developmental period. We're trying to
there's been positive aspects of our developmental period, our attachment, and there's sort of more and sometimes there's negative aspects. Yani hepimizin mücadele ettiği bir şey bu. Evet, bazı durumlar bizi olumlu etkilemiş olabilir ama olumsuz etkileyen yönleri de oluyor çocukluğumuzdan gelen. Some of us are more lucky than others. Bazılarımız diğerlerinden daha şanslı oluyor. But I think so. It's just a question, it's a question of just being present and working with our own internal process, whatever that may be. Ve her ne ise o iç sürecimize dikkatimizi getirip onunla çalışmak bir tek kalıyor bize. And we don't need to fix things. We just need to be present to our process. Ve hani tamir etmemiz gereken bir şey olarak değil de ona karşı mevcut olup izleyebiliriz sadece. So that whatever our attachment style is, it feels a certain way in our body. Her neyse o bağlanma tarzımız, bedende de belli bir hissi, bir yansıması oluyor. So we can become present to that. İşte ona karşı mevcut olabiliriz. I'm just conscious of time. I'm going to last question from Figen, or maybe two more questions. Figen and then Dicle. Figen. Dicle ve Figen ve sonra Dicle. Son sorular olsun. Çok teşekkürler. Ben mindfulness'ı bazen karıştırıyorum. Tek soracağım şöyle sormak istiyorum. Sadece mindfulness'ın tanımı sadece gözleri kapayıp içimize odaklanıp nefesimizi hissettiğimiz anın tarifi mi oluyor? Yani gözleri kapatıp meditasyondaki odaklanma tarifi mi oluyor mindfulness? The definition of mindfulness, is it just the times that we close our eyes, go inside and realize, to notice our breath? Is that the definition or the time that I think that's one. That's one. I think we shouldn't try and limit it, Figen, to one definition. We should try to keep the definition open and broad. Daha açık ve geniş tutmakta fayda olduğunu düşünüyorum ben mindfulness'ın tanımını. Tek bir tanım ve yerle ya da pratikle sınırlamayıp. So the Buddha's teaching on mindfulness begins with focusing on the breath. Buda'nın mindfulness öğretisi nefese dikkati getirmekle başlıyor. John Kabat-Zinn's definition is about it's more of an attitude. Pay attention in an open, in a focused, in a present and open way. John Kabat-Zinn'in tanımı daha bir tavırla ilgili, daha yargısız, açık, nazik bir tavır geliştirmekle ilgili. So what I want you to do, Figen, is focus on the breath, develop that muscle. Think of it like a muscle that you're developing. Ve söyleyebileceğim şu ki Figen, nefese getir dikkatini ve önce o kası, o dikkat kasını geliştir. Her neyse o. And then sometimes you'll notice we're gonna develop this practice. Bu pratiği zaman içinde geliştireceğiz zaten. And then maybe in the meditation, in the undirected part of the practice, where there's a little bit more freedom. Ve hani o bugün yönlendirilmiş yaptık, yönlendirilmemiş kısmında meditasyonun birazcık daha özgür olduğumuz alanda. Maybe you have a difficult memory that comes up. Belki zor bir anı gelecek. And then you ask, you see if you can sit with that without reacting. Ve bir bakacaksın, acaba ona tepki vermeden oturup izleyebiliyor musun? And that's more like John Kabat-Zinn's definition. İşte orada da John Kabat-Zinn'in tanımı giriyor. So we don't need to limit it to one thing. We can keep this definition more open and broad. Yani tek bir şeyle sınırlamayıp birazcık daha geniş ve açık bir şekilde tutabiliriz belki. And what's important, Figen, is that you suffer less. That's the only thing that's important here. Ve önemli olan şu ki Figen,
buradaki tek şey aslında zamanla daha az ızdırap içinde oluyorsun. Remember, that's really the most important piece, that this is all about psychological suffering. Bunu unutmamak gerekiyor. Bütün bunlar o psikolojik ızdırapla ilgili. Last question from Dicle, and then we're finished. Son soruyu Dicle'den alalım ve bitirelim. Merhaba, iyi akşamlar. Aslında anlattıklarınızdan biraz soruma cevap buldum ama şöyle, son 2 haftadır zaten yoğun ve gergin bir süreç geçiriyordum. Son 3 gündür de bir olay yaşadım, işte korku, endişe, kaygı çok fazla yoğun yaşıyorum. Ve kontrol edemeyeceğim durumlarda var. Bu ne zaman biteceğini de bilmiyorum. Bu meditasyonlarla bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatabilir miyim? Bunu öğrenmek istedim Yaşım Hanım. She's going through a very difficult time, especially for the past 3 days. She had very difficult situations she cannot control. And she's asking if meditation could help going through these stuff. You know, it could help Dicle. It could also make it worse, depending on what you do. Yani ne yaptığına ve ne yaşadığına bağlı olarak faydası da olabilir Dicle, ama olumsuz da etkileyebilir. If it's a very difficult experience, forcing yourself to meditate might make you feel bad. Yani çok zor bir deneyimden geçiyorsan kendini meditasyona oturmaya zorlamak kötü hissettirebilir, daha kötü yapabilir seni. Might be more helpful to just call a friend or go for a walk. Belki bir arkadaşını arayıp konuşmak, dertleşmek ya da bir yürüyüşe çıkmak belki daha faydalı olur. Write a journal. Ya da günlük tutmak. Eat something nice, bar of chocolate. Biraz çikolata yemek, belki güzel bir şeyler yemek. And doing other behaviors like drinking alcohol, smoking, they might make things worse. Daha ne bileyim, alkol tüketmek, sigara içmek, belki bunlar durumu daha kötüleştirebilir. So I think the thing is, we have to be wise, use our wisdom to know what is helpful for us. Diyebilirim ki iç bilgeliğimize güvenip onu kullanmamız, bize iyi gelen şeyi bulmamız önemli. Okay. So don't be hard on yourself, Dicle. Meditation might be helpful, it may not. Yani kendine çok yüklenme Dicle. Sana faydası da olabilir meditasyonun ama belki de olmaz. Okay. John Kabat-Zinn says the best time to sow your parachute is when you're on the ground, not when the airplane has burst into flames. Yani eğer bir paraşüte ihtiyacın varsa onu en iyi zaman dikmek için yerdeyken dikmek. Uçak alevler içindeyken ve uçaktan atlamak üzereyken paraşüt dikmeye çalışma. So just some mindful walking, things that in your wisdom, which you have, what will be helpful for you? Yani kendi bilgeliğinle, ki bu kesinlikle var, sana faydalı ne olur onu bulmak Dicle. Okay. Guys, I'm going to say good night. I wish you well, Dicle. We can all send you our love. Diliyorum sana Dicle. And Thank you. teşekkürler Dicle. And Yeşim, teşekkürler. Rica ederim. Teşekkürler. Thank you everyone. Teşekkürler herkese katıldığı için.